Herkese merhaba. Bugün sizinle edebiyatımızın gerçekten çok özel bir eserine, Murat Anmungan'ın Kadından Kentlerine doğru bir yolculuğa çıkacağız. Hazırsanız hemen başlayalım. Şimdi bu kitap hani alıştığımız gibi başı sonu belli tek bir hikaye anlatan bir roman değil, öyle düşünmeyin. Aslında bu her biri kendi içinde koskoca bir evren olan Türkiye'li kadınların portrelerinden oluşan bir koleksiyon. Ve işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Bu portreler yan yana geldiğinde ülkenin o pek konuşulmayan, dile getirilmeyen toplumsal hafızasının bir resmini çiziyor. Hadi gelin şöyle bir şey hayal edelim birlikte. Gözünüzde bir şehir canlandırın. Ama durun, bu şehir bizim bildiğimiz gibi taştan, tuğladan yapılmamış. Bu şehrin yapı taşları çok daha farklı. Hafıza var harcında, kalp kırıklıkları var. Ve tabii bir de her şeye rağmen ayakta kalma gücü, yani dirayet var. İşte Murat Anmungan'ın bize anlattığı şehirler tam da bunlar. Kadınların o zengin, karmaşık iç dünyaları. Yani kitabın ana fikri, temel metaforu tam olarak bu aslında. Her kadının ruhu, kendine has sokakları, binaları, meydanları olan, yani kendine özgü bir haritası olan karmaşık, devasa bir şehir gibi. Ve bu kişisel şehirler birleştiğinde Türkiye'nin o resmi olmayan duygusal bir haritasını çiziyorlar. Gelin şimdi o haritanın sokaklarında hep birlikte bir gezintiye çıkalım. Peki bu şehirleri ayakta tutan şey ne? Temeli ne? İşte o temel, o ana kaya, hafızanın ta kendisi. Ama sakın sadece kişisel anılar, kişisel bir geçmiş diye düşünmeyin. Bu hafıza aynı zamanda toplumsal tarihin, yani hep birlikte yaşadığımız travmaların, sevinçlerin de ağırlığını taşıyor. Ve bu ortak geçmiş, o içsel şehirlerin her bir sokağını, her bir binasını ilmek ilmek şekillendiriyor. Mesela Nazan karakterini ele alalım. Onun için klasik Türk müziği dediğinizde aklınıza sadece notalar, melodiler gelmesin. O müzik Nazan için teyzesi demek, onunla paylaştığı anılar demek, bütün bir çocukluk demek. Teyzesinin o güzel sözü her şeyi özetliyor aslında. Ya da Suna'nın hikayesi de çok başka. O da ailesinin geçmişindeki gizli bir kapıyı aralıyor. Ama anahtarı ne biliyor musunuz? Annesinden kalan eski fotoğraflar ve Erzurum'daki o eski evin kendine has kokusu. İşte o kokular, o solgun fotoğraflar, unutulup gitmiş hikayeleri bir anda yeniden canlandırıveriyor. Şengül'ün iç şehrinin manzarası ise maalesef tek bir trajik anıyla çizilmiş. 13 yaşında yaşadığı, tanık olduğu o korkunç olay, onun tüm iç dünyasını şekillendiren ve hiç dinmeyen bir fırtına gibi adeta. Peki bu şehirlerde yaşayan kadınlar kimliklerini nasıl buluyorlar, nasıl inşa ediyorlar? İşte bu noktada işler daha da karmaşıklaşıyor. Çünkü sadece kendi kişisel tarihlerinin yüküyle değil, bir de onlara dayatılan toplumsal rollerin, beklentilerin ağırlığıyla mücadele ediyorlar. Gelin şimdi o zorlu özgürlük mücadelesine biraz daha yakından bakalım. Meltem'in hikayesi bu mücadelenin ne kadar sarsıcı olabileceğinin en çarpıcı örneklerinden biri. Boşandıktan sonra bir gerçekle yüzleşiyor. Ama bu bildiğimiz türden bir aldatma hikayesi değil. Kocası onu başka bir kadınla değil, A'dan Z'ye yalan olan, kurgulanmış bir hayatla aldatmış. Ve Meltem, o yalan hayatın sadece bir vitriniymiş, bir aksesuarı. Düşünsenize. Bu gerçekle yüzleşmek, benlik dediğiniz her şeyi sıfırdan, temelden yeniden inşa etmeyi gerektirir. Ve işte o yeniden inşa sürecinde, o kısıtlanmış hayattan ilk adımını dışarı atan bir kadının hissettiği o duygu, Munga'nın kelimeleriyle o kadar güzel anlatılmış ki, özgürlükten başı dönmek. Hem müthiş bir coşku var içinde, hem de sersemletici bir baş dönmesi. İkisi bir arada. Nazan'a geri dönersek, onun kimlik arayışı bambaşka bir patikada ilerliyor. Gençliğinde o kontrol kayışından sıyrılıp devrimci ideallere sarılıyor, politik eylemlere katılıyor, hatta Yolumamak cezaevine düşüyor. Yani tam bir fırtınanın ortasında. Ama tüm bu kaosun içinde çok kişisel, gizli bir eylemle kendi isyanını sessizce gerçekleştiriyor. Ve sonunda o sığınağı, o teselliyi nerede buluyor dersiniz? Yine teyzesinden ona miras kalan o müzik. Murat Anmungan'ın ustalığı da tam burada devreye giriyor zaten. Karakterlerin o içsel, duygusal dünyalarını, yaşadıkları, hayatlarını şekillendiren gerçek, fiziksel şehirlerle inanılmaz bir şekilde birleştiriyor. Yani kitapta okuduğumuz Amasya, Sinop, Erzurum, bunlar sadece birer dekor, bir fon değil. Adeta karakterlerin ruhlarının bir yansıması, hatta kaderlerini şekillendiren birer toplumsal coğrafya haline geliyorlar. İşte bu,
kitabın en güçlü taraflarından biri. Mesela bir yanda Amasya'nın o insanı çanak gibi içine hapseden dağları var. Bir karakter için burası boğucu bir hapishane. Ama öte yanda bir zamanlar sürgün yeri olarak bilinen Sinop Kalesi. Başka bir çift için ortak geçmişlerini buldukları, sessiz sakin bir aşkı inşa ettikleri bir sığınağa dönüşüyor. Bakın aynı coğrafya ama farklı ruhlarda, farklı hikayelerde nasıl da bambaşka anlamlara bürünüyor. Sunan'ın Erzurum'da sabahın köründe şafak sökerken o bomboş sokaklarda yürüdüğü bir an var. İşte o an bize çok önemli bir şeyi hatırlatıyor. Bir şehrin gerçek yüzünü, gerçek karakterini görmek için onun kalabalığı çekildiğinde en çıplak anında bakmak lazım. Tıpkı insanlarda olduğu gibi değil mi? Yani toparlayacak olursak bu eser sadece kadınların o zengin, karmaşık, çoğu zaman gizli kalmış hayatlarına bir ses vermiyor. Aslında Mungan bu çok kişisel hikayeler üzerinden Türkiye'nin alternatif, duygusal bir toplumsal tarihini yazıyor. Ve o dile getirilmeyen iç dünyaların kapılarını araladığında aslında bize bu ülkenin ruhuna dair çok daha derin bir bakış açısı sunmuş oluyor. Ve bitirmeden önce belki de kitaptaki en vurucu, en can alıcı tavsiyelerden birini paylaşmak istiyorum. Nazan'ın teyzesinden geliyor bu söz. Diyor ki, bazen kendi duygularımız bile bize yabancı bir dil gibi gelebilir. Ve onları anlamak için de arada bir lügata, yani bir sözlüğe bakmak gerekir. Yani bir an durup düşünmeye, kendimizi anlamaya çalışmaya ihtiyacımız var. Peki, madem bu kadar içimizdeki şiirlerden bahsettik, bu yolculuğu tamamlarken soruyu size yöneltmek istiyorum. Sizin içinizdeki şehri, o şehrin sokaklarını, binalarını, hangi konuşulmamış hikayeler, hangi anılar, hangi duygular inşa ediyor? Bence üzerine düşünmeye gerçekten değer.